Profesyonel bir yarış pilotu olmak, pistlere çıkıp galibiyetler ve podyumlar elde etmek ve podyumda şampanyanızı yudumlamak. Kulağa hoş geliyor değil mi? Muhtemelen çoğumuzun hayallerinden birisidir. Ancak bir yarış pilotu olmak ve hele ki bir Formula 1 pilotu olmak o kadar da kolay bir iş değildir. Motor sporları sektörü bir hayli pahalı ve özellikle Formula 1'de yıllar geçtikçe gelişen teknolojiyle beraber bu katlanarak artıyor. Şöyle söyleyen arkadaşlarımız olabilir. Benim de imkanım olursa ve bana destek veren sponsorlar bulabilirsem ben de Formula 1 pilotu olabilirim. Ne yani? Oturdukları yerden araba sürüp para kazanıyorlar diyen arkadaşlarımız olabilir. Benim de onlara cevabım o iş öyle anlatıldığı kadar basit değil arkadaşlar. Sadece pistte sürüş yapıyor olmaları bu işin en kolay yolu. Formula 1 pilotları spor dünyasının en sağlıklı, en fit insanlarındandır. Bir Formula 1 pilotu olmak istiyorsanız yüksek zekaya sahip olmanız ve çok ani kararlar verebilmelisiniz. Pilotluk kariyerinin en önemli faktörlerinden birisi de şüphesiz şans faktörüdür. Eğer ben yarış pilotu olmak istiyorum, Formula 1'e kadar yükselmek istiyorum diyorsanız ve bu işe Türkiye'de başlamak istiyorsanız bunu bir kez daha düşünün demek istiyorum. Çünkü Türkiye'de bu işe başlamak büyük bir emek gerektiren ve fazlasıyla pahalı bir iş. Formula 1 pilotlarının küçük yaşlarda karting'e başladıklarını düşünürsek, bu iş baba parası gerektiren bir meslek. Baba parasının yanında öyle sponsorlar bulmalısınız ki adım adım ilerleyebilirsiniz. Ancak Türkiye'de sponsor bulmak oldukça zor. Çünkü ülkemizde İstanbul Park gibi mükemmel bir pist olmasına rağmen 2011 yılında Formula 1 olan ilginin az olması ve yetersiz sponsor desteğiyle beraber takvimden çıkarıldı. Sponsorluklar sadece aracın üzerindeki çıkartmalardan ibaret değil. Firmalara kendinizi kanıtlamanız ve anlaşmalar sunmanız gerekir. Firmaya daha çok müşteri kazandırmanız gerekiyor. Bu da sizin ne kadar iyi olacağınızla ilgili. Her başarılı Formula 1 pilotu küçük yaşlardan itibaren yarışmaya başlarlar. Kimisi 2 yaşında, kimisi 5 yaşında, kimisi 10 yaşında. O çocuklar motor sporlarının gözbebeği Formula 1'e katılmak için karting yarışlarına katılır. Kimisi Formula 1'e kadar yükselirken, kimisi daha alt serilerde mücadele eder. Günümüzde buna en iyi örnek sanırım Max Verstappen ve Charles Leclerc. Küçük yaşlardan itibaren yarışlara katılan bu ikili alt serilerde birçok kez karşılaştı ve şimdi de Formula 1'de rekabet halindeler. Charles Leclerc, Formula 1 tarihinin en başarılı takımında Ferrari'de mücadele ederken Max Verstappen ise Red Bull'da harikalar yaratmakta. Bu adamlar gibi olmak imkansız değil tabii ki. Ancak hayatınızı bu spora adamanız gerekiyor. Charles Leclerc, Formula 1'e daha fazla odaklanmak için kız arkadaşından ayrılmıştı. Bu da işine ne kadar konsantre olduğu ve adanmışlığın göstergesi. Motor sporlarının ne kadar tehlikeli olduğunu bilirsiniz. Bir Formula 1 pilotu da bunun bilincinde olup gerektiğinde her şarta uyum sağlayabilecek şekilde eğitilirler. Pilotlar senede neredeyse 50-60 kere seyahat ederler. Farklı kültürler, saat dilimleri, farklı iklimler gibi şartlara uyum sağlamaları gerekiyor. Formula 1 bir dayanıklılık sporu olduğundan pilotlar da zinde ve dayanıklı olması gerekir. Bu da sağlıklı ve doğru beslenmeden geçiyor. Özel bir diyet programı hazırlamanız gerekiyor kendinize. Çünkü aracınız ile birlikte tartıldığınızda belli bir sınırın altında olmanız gerekiyor. Aslında araçları hafifletmek için de o kadar çok çalışılıyor ki kilo alırsanız bu sizin için büyük bir dezavantaj olacaktır. Dayanıklılıktan bahsetmişken pilotlar yarışın herhangi bir yerinde zayıf düşmemeleri için dayanıklılık ve yüksek zorluk gerektiren antrenmanları uygularlar. Değişen fiziksel şartlarda ve çeşitli iklimlerde iyi olmak için sıkı çalışmak zorundasınız. Formula 1 pilotları yarış sırasında büyük miktarda G kuvvetine maruz kalırlar. Bu yüzden yaralanmaların önüne geçmek için vücudunuz bu kuvvetle baş edebilecek seviyede olması gerekiyor. En önemli bölge ise boyun bölgesi. Boynunuz bir ağaç gibi sert olması lazım. 4G'lik bir yükün altında 2-3 saat boyunca kalabiliyorsunuz. Bu da frenleme ve viraj esnasında kafanıza 30 kilogram bastırılması gibi düşünebilirsiniz aslında. Eğer boynunuz yeterince sağlam değilse başınız asla doğru pozisyonda kalamaz ve yarışa odaklanamazsınız. Bir Formula 1 pilotunda olması gereken en önemli özelliklerden birisi de konsantrasyon ve odaklanma. Yüksek hızda giderken çevrelerinde olan bitene hızlı tepki vermesi gerekiyor. Sadece rakiplerini değil, uyarı bayraklarını, pistteki araç parçalarını da görebilmesi lazım.
Baskı altında güçlü karar verebilen ve 2 saatlik bir yarışta en ufak bir konsantrasyon kaybı nelere mal olabileceğini bilmelidirler. Pilotlar aerodinamik bilgilere hakim olmak zorundadır. Bir Adrian Newey olmasa da aracın ne zaman, neye, nasıl tepki verdiğini bilmeli ve bunları mühendislere doğru bir şekilde anlatması gerekiyor. Çoğumuz çeşitli spor aktivitelerini severiz ve bunları elimizden geldiği kadar uygularız. Ancak Formula 1 pilotları ne kadar sevseler de scuba diving, kayak, rafting ve ata binmek gibi aktiviteler onlara yasaklanmıştır. Çünkü takımlar pilotlarının sakatlanmasını asla istemezler. Yasak bunlarla sınırlı kalmıyor tabii ki. Uyku düzenleri, ne zaman ve nasıl partiye katılacakları gibi sosyal alanı kapsayan kısıtlamalara maruz kalabiliyorlar pilotlar. Daha önce bahsettiğim gibi pilotlar senede çok fazla seyahat yaptığı için bir plan bile yapamıyorlar aslında. Yolculuğun getirdiği yorgunluk derken bedeni dinlendirmek ve yarışa hazırlanmak aslında başlı başına bir plan oluyor. Pilotların yapması gereken bir işte takımla bir bütün halinde olmak. Takımı, çalışanları, mühendisleri iyi tanımalısınız. Zafer kazandığınızda onların da bu işte büyük bir payının olduğunu takıma hatırlatmak zorundasınız. Başarıya giden yolda bu detayları atlamamanız gerekiyor. Yarışınız bittikten sonra işiniz bitti anlamına gelmez. Yarıştan sonra iyileştirme çalışmaları yapmanız iyi bir performansa ulaşmanın yoludur. Bu sürede masajlar, esnek hareketler, ailenizle vakit geçirmek ve en önemlisi uyumak yapılan etkinliklerdendir. Görüldüğü üzere bir yarış pilotu olmak ve hatta bir Formula 1 pilotu olmak sadece pist üzerinde araç sürmekten ibaret değil. Eğer büyük düşünüyorsanız ve rekabetçi bir seride başarılı olmak istiyorsanız çok fazla şeye dikkat etmelisiniz ve bunları uygulamalısınız. Zor ama imkansız değil.